Sabır yoktur gençlerde. Koşu yapıyorsa 100 metre hemen çabuk başarı kazanmak istiyoruz. O zaman ilaçlar kullanmaya başlanır vesaire. Bir spor salonuna giderler, hemen bütün aletlere saldırarak bir günde gelişmek isterler. Bir haftada, bir ayda vücudum gelişsin, kaslarım gelişsin, kuvvetleneyim isterler. Sporu tarif ederken en güzel tariflerden biri benim hoşuma giden, insanları bedenen, ruhen, ahlaken geliştiren jimnastik beden oyun hareketlerine spor denir diyoruz. Böyle aşağı yukarı onlarca tarifi var ama en güzel tariflerden bir tanesi de bu. Şimdi biz genellikle fitness, body ve spor salonlarında çeşitli faaliyetler yapıyoruz ya. Bu faaliyetleri Amerikan Spor Hekimliği Birliği en güzel bu fit formülüyle tanımlıyor. Fit formülüyle bunu bildiğiniz zaman aklınızda olsun, fitness vardı ya, bu 2T ile yazılıyor. Bir tanesi frequency, yani antrenmanın sıklığını gösteriyor. Intensitesi, zorluğunu gösteriyor. Belli zorlukta olması lazım. T de bir time, antrenmanın bir süresi olacak ama dinlenmelerinin de süresi olacak. Antrenmanın time under load dediğimiz zorluk altında, yük altında geçen zamanın da zaten adı üzerinde zamanın da bir süresi olacak. İkinci T'de type. Ne tip antrenman yapacağız? Antrenmanın tipi ne olacak? Bunları güzel dizdiğimiz zaman gençler, ister futbol olsun, ister güreş olsun, ağırlık olsun, herhangi bir şey, yüzme, bu formüle göre gidebilirler. Antrenmanın sıklığı dediğimiz zaman, antrenmanın sıklığı yeni başlayan birisi her gün antrenman yapamaz, değil mi? Şimdi her gün antrenman yapsa vücudunda büyük bir yıkım olacak. Alışmamış dinlenme araları, rekuperasyon dediğimiz toparlanma, recuperation veya anabolizma dediğimiz bir dinlenme, yenilenme evresi olması lazım sporda. Bunu yapmadığımız zaman vücutta daima bir yıkım meydana gelmeye başlıyor. O yüzden ilerlemişlere, mesela yeni başlayanlara haftada 2 kere çalıştırırken biraz ilerlemişse haftada 3, biraz daha ilerlemişse haftada 4 kere çalıştırabiliyoruz. Ama aralara muhakkak dinlenme, toparlanma günleri koymak lazım. Intensite ise yük anlamına geliyor, yükleme. Her sporda bir yükleme var. Ne kadar zorlukta olacak? Antrenmanın zorluğu çok önemli. Mesela bodybuilding yapan bir arkadaşın eline 1 kiloluk dumbbell verse veya yeni başlayan birisine 80 kiloyla sen şu hareketi yapacaksın dediğimiz zaman adam 30 kiloyu kaldıramıyor. Dolayısıyla zorlukta tanımlama yanlış olmaya başlıyor. Şimdi sporda üst silahşörler var. Üst silahşörler ne? Hareket seçeceksiniz. Bunun zorluğu öyle güzel olacak ki, mesela 1 kiloluk dumbbell yerine 10 kiloluk bir dumbbell aldığınız zaman antrenmanın zorluğunu öyle güzel seçeceksiniz ki bu üst silahşörler bir araya gelecekler. Bir tanesi action. Bir aksiyon olacak, bir hareket olacak. O hareket kalp dolaşım solunum sistemine veya kaslara öyle güzel uyarı yollayacak ki, buna bir stimulation diyoruz. Öyle güzel uyarı yollayacak ki o da gelişme yanıtı versin. Eğer siz dayanıklılık antrenmanı yapıyorsanız, aerobik antrenmanlar yapıyorsanız, bu aerobik antrenmanlarda akciğerler, kalp, dolaşım, solunum sistemi fayda görecek ki damar sistemi, siz dayanıklı olabilirsiniz. Ama bu eğer kas hareketi ise, kası büyütmek, kuvvetlendirmek istiyorsanız ağırlığı öyle güzel ayarlayacaksınız ki bu ağırlık kaslara güzel uyarı yapabilecek. Kaslar da büyüme, güçlenme yanıtı verebilecek. Bu silahşörleri güzel ayarladığımız müddetçe antrenmanda daima güzel başarılar elde edilebiliyor. Genellikle biz neler de yanlış yapıyor gençler? Bir spor salonuna giderler, hemen bütün aletlere saldırarak bir günde gelişmek isterler. Bir haftada, bir ayda vücudum gelişsin, kaslarım gelişsin, kuvvetleneyim isterler. Genellikle beyin nörotransmitterlerle emir veriyor ya kaslara. Hani çalış, kasıl diye. İlk başlarda motor nöronlar, yani motor ünite ve nöronlar kasları kasılma. Hani elektrik şalterini yakarsınız da lambalar yanar. Eğer tuvaletin lambasını yakarsanız bir tane lamba yanar. Ama siz ilerledikçe, çalışmayı ilerlettikçe düğün salonunun veya buranın lambasını yakın, tat hepsi birden yanıyor. İşte beyin nörotransmitterlerle kaslara öyle uyarılar verir ki bu ilk 3 ayda güçlenme şeklinde meydana gider. Çocuk ilk 3 ayda güçlenir ama hocam ya gelişmiyor kollarım falan der.
Esas gelişme 3 aydan sonra başlar. Çünkü motor nöronla kas fibrilleri motor ünite işbirliğiyle gelişmesini, hipertrofi olmasını, büyümeyi ve protein sentezi yapmayı öğrenirler. Bunların fizyolojisi de uzun, kafanızı karıştırmamak için anlatmıyorum. Bir de sabır yoktur gençlerde. Hani koşu yapıyorsa 100 metre, yüzüyorsa, maraton yapıyorsa, işte vücut geliştirme, fitness yapıyorsa hemen çabuk başarı kazanmak istiyoruz. O zaman ilaçlar kullanmaya başlanır vesaire. Ki bu ilaçlara sonra gireceğiz. Vücut iyicene toparladıktan sonra belli bir kas kitlesi, belli bir güç elde ettikten sonra bu tarafına gideriz. Çünkü bütün dünyada spor bütünleyici, supplementler kullanılıyor ve bunlar doğal. Çünkü rakipleriniz kullanıyor. O arada siz de kullanmanız lazım ki gerekli faydayı sağlayabilirsiniz. Supplementleri böyle kötü görmek, ya protein kullanıyor. Bana telefonlar gelir annelerden. Hocam böyle kocaman amino asit kutusu aldı oğlum. İşte bir şey olacak, zehirlenecek, bir şey olur, kalp olur, ölür falan. Halbuki bu 22 çeşit amino asit kullandığımız yardımcılar faydalı. 22 çeşit amino asit var. Bunlardan 9'unu vücut yapamıyor. Dolayısıyla dışarıdan almak icap ediyor. Biz şimdi çocuklarda şunu öngöremiyoruz. Diyoruz ki işte et ye, balık ye, tavuk ye falan, güçlenmen lazım yavrum antrenmandan sonra. Oysa window opportunity diye bir şey var. Pencere fırsatı. Biz antrenmanı yaptığımız gibi sünger gibi sıkılır vücut. Süngeri nasıl sudan çıkarır, sıkarsınız, suyunu kaybeder. Ama bırakıp suya daldırdığınız zaman yine o suyu iyicene dolar. Kas hücreleri ve mitokondriyo dediğimiz enerji santralları biz antrenman yaptığımız zaman boşalıyor. Window opportunity bu antrenmandan 2,5 saat sonra pencere fırsatı kapanacağı için ne kadar güzel orantılı karbonhidrat ve proteini bu pencereden sokarsak o kadar çabuk toparlanma, recuperation, anabolizma faaliyete geçecek. Bu pencere kapandıktan sonra işte ne yaparsanız yapın sonradan gelen işlem gecikmiş gelen bir işlem olmuş oluyor. O yüzden pencere fırsatından sonra kapandıktan sonra siz şey aldınız. Et, tavuk, balık eve gittiniz yediniz. 3 saat midede kalacak. 8 saat bağırsaklarda kalacak. Buradan özümlenecek kılcal damarlarla kana geçecek. Kandan karaciğere gelecek. Karaciğer dünyanın en gelişmiş biyokimya laboratuvarı. Bunu işleyecek. Kana verecek. Kandan hücreye yollayacak. Siz pencere fırsatını kaçırdınız. Antrenmandan sonra onun için suya veya süte karıştırılmış sıvı gıdaları alıyoruz biz ki 19 dakikada hücrenin içine gidip gerekli onarımı yapsın, hücre tamirini ve protein sentezini tamamlasın. Beslenme zamanı çok önemli. Mesela bugün Amerikan Spor Hekimliği Birliği en iyi antrenman sonrası toparlanma içeceğini, biliyorsunuz sporcu içecekleri var çeşit çeşit. Sporcu içeceğini kakaolu süt seçti. Sıvı mümkün olduğu kadar çabuk hücreden içeri giriyor ve hücreyi dolduruyor. Mitokondriyo dediğimiz enerji santrallarını ve siz çabucak toparlanabiliyorsunuz. Sabır yoktur gençlerde. Koşu yapıyorsa 100 metre hemen çabuk başarı kazanmak istiyoruz. O zaman ilaçlar kullanmaya başlanır vesaire. Bir spor salonuna giderler, hemen bütün aletlere saldırarak bir günde gelişmek isterler. Bir haftada, bir ayda vücudum gelişsin, kaslarım gelişsin, kuvvetleneyim isterler.